Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 102 Poco Shelter bağlantısı nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bu videomuzda 102 Poco Shelter bağlantısını göstereceğiz. Fakat siz burada aslında sistemin mantığını anlamış olacaksınız. Yani elinizde 01 şalter de olsa, birkaç kademeli şalter de olsa bağlantısını kolaylıkla yapabilirsiniz. 102 Poco şalterler genellikle şebeke jeneratör transferlerinde, güneş paneli şebeke transferlerinde kullanılan Poco şalterlerdir. Lakin diğer yönden baktığımız zaman ise iki yönü çalıştırmak istediğimiz motorlar varsa bizim şu andaki buradaki 3 kademeli Poco şalter yani trifaz Poco şalter, burada motoru ileri geri sağa sola kontrol edebiliyoruz. Nasıl mı? Bir konumuna motorun sola dönmesi gereken fazı veriyoruz. İki konumunda ise motorun sağa dönecek olan konumdaki fazları bağlantısını yapılarak sistemi çalıştırabiliyoruz. Şimdi ölçü aletimizi öncelikle buzzer moduna alıyoruz. Buzzer modu nedir? Şöyle sizlere göstereyim. Proplar birbirine değdiği zaman ölçü aletinden böyle bir ses çıkmaktadır. Bunun amacı ise Poco şalterin girişine vermiş olduğunuz gerilimi siz konumu çevirdiğinizde çıkış alacağınız uç olduğunda biz ölçü aletimizi ölçtüğümüzde buzzer'ımız bu sesi verecektir. Şimdi uygulamamıza geçelim. Poco şalterin arka kısmına baktığımız zaman bizdeki 3 kutuplu Poco şalterdi. Bu 102'ler tek kutuplu da olabiliyor, 3 kutuplu da olabiliyor. Aslındaki mantık şu. Tek kutuplu olsaydı burada birer tane olacaktı. Şurası şu şekilde olacaktı. Şurası şu şekilde kısa olacaktı. Bu iki tane bağlantı yeri olmayacaktı. Yani şu siyah parça şurada sonlanacaktı. Ve ebatı biraz daha ufak olacaktı. 3 fazlı olduğu zaman ise 3 tane ucu mevcuttur. Yani 3 tane kademesi mevcuttur. Her kademe çoğaldığında buradaki bakla dilimleri çoğalmaktadır. Şimdi orta kısmı alıyoruz. Sağlı sollu bağlantıları görüyoruz. Misal şuraya bakıyoruz. 3 burada, 3 aşağıda bağlantı. Şuraya bakıyoruz. 3 aşağıda, 3 yukarıda bağlantı var. Aslında bu kontaklar karşılıklı kontaklardır. Yani biz kademe çevirdiğimiz zaman buraya giriş verirseniz buradan çıkışı alırsınız. Buraya giriş verip buradan çıkış alırsınız. Buraya giriş verip buradan çıkış alırsınız. Bunları zaten bu şekilde aldığınızda şöyle orijinal köprüler yani baraları mevcuttur. Buradaki baradaki amaç ne? Şunlar ortak olması gerekiyor. Bir giriş olacak, iki çıkış olacak. O yüzden biz buralara ikişer tane kablo değil de yani şöyle 3 fazı hem buradan hem aşağıdan bağlantı yerine böyle bara kullanarak biz sadece 3 fazı buralardan bağlantı yapabiliyoruz. Monofaz sistemlerde ise fazı girersiniz. Buradan yine tek bir köprü olur. Buradan fazı girersiniz. Faz çıkışı alırsınız. Ama evinizde jeneratör transfer için bu tarz Poco şalterleri kullanacaksanız 3 kutuplu almanızı ya da 2 kutuplu bulabiliyorsunuz. 2 kutuplu almanızı tavsiye ederim. Niye derseniz faz ve nötr de Poco şalter üzerinden geçirin. Niye mi? Şebekede bir sorun oldu. Faz ve nötr hattı yer değişti. Binanıza gelen faz ve nötr hattı yer değişti. Bu sefer sıkıntılar oluşabiliyor. O yüzden faz ve nötrü ayrı kullanmanızda fayda vardır. Burası köprülü. Burası köprülü olmasa ne olacaktı? Biz elektrik gerilim buradan verdiğimiz zaman buradan çıkış alacaktık. Buraya da ayetten faz verecek. Şimdi ölçelim. Şu an bakın 0 konumundan. Şöyle göstereyim ters olmasın. 0 konumundan. Size tam da bu şekilde gösterelim. Şu an 0 konumunda bakın hiçbiri çıkış vermiyor. Karşılıklı bakıyorum. Zaten bu sağ taraf bana göre sağ taraf yani şurası birbiriyle köprülü. Aşağısı köprüsüz. Yani burası köprüsüz. Şöyle tek tek yine ölçüyoruz. Bakın herhangi bir çıkış yok. Şimdi bir yönü çeviriyorum. Bir kademesine aldım. Bakalım şimdi çıkışımız bizim bir kademesi burası mı? Acaba burası mı? Bunu bakıyoruz. Ölçü aletimi aldık. Bakın herhangi bir buzzer'dan ses çıkmıyor. Biz bunu hangisine değdirsek değdirelim çıkış almayacağız. Daha sonradan şu aşağıdaki kısma değdiriyoruz. Buradan girişi değdirelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın tek tek çıkışlar mevcut. Bundan şu sıradan
bu sıra çıkışı var. Bu sırayı ölçmek için ise buradan bu ikinci sırayı ölçüyoruz. Daha sonradan üçüncü sıraya geliyoruz. Buradan da bunun çıkışını şu şekilde ölçebiliyoruz. Bakın bundan da bunun çıkışı mevcuttur. Üste çıkış yok. Yani biz şöyle göstereceğim tekrardan. Bu tarafına giriş uyguladığımızda bizim bir konumunu aldığımız zaman aşağısı çıkış vermektedir. Yani biz burasını çıkış olarak vereceğiz. Daha sonradan bunu 0, 2'ye çekiyoruz. Buradan girişten ölçtük. Bakın bu sefer yukarıdan çıkış alıyorum. Yukarıdan çıkışımızı alıyoruz. Yani biz iki konumda kullanmak istiyorsak buradan çıkış alacağız. Bir konumunda kullanmak istiyorsak aşağıdan çıkış alacağız. Paco şalterin burasına girmiş olduğunuz R fazı, S fazı, T fazı sırayla girdiniz. 3 fazı girdiniz. İki konumunu aldınız. İki konumundayken bizim neresi çıkış veriyordu? Burası. Buradan ise biz RST çıkışını almaktayız. Şebeke ve jeneratör transferinde ise nasıl yapıyoruz? Şu ortak kısım normalde aslında çıkıştır. Şimdi de bunu giriş ve çıkış olarak söyledim. Yani bir sistem çalıştırmak istiyorsanız 3 fazı buraya veriyorsunuz ve çıkışından motoru sağ ya da sol olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bizim şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şebeke ve jeneratör transferinde. Bu köprülü kısımlar bizim binamıza giden kablo olacak. Yani şebekeden gelen kabloları biz buraya ya da buraya bağlıyoruz. Jeneratörden gelen 3 fazımızı buraya ya da bu kısma bağlıyoruz. Buradan ise daire içine gelen bizim dağıtım sigortalarına bağlantısını yapıyoruz. Tam tersi. Tekrar da hatırlatıyorum. Bizim şebekeden gelen 3 fazımızı buraya girdik. Jeneratörden gelen 3 fazımızı buraya girdik. Buradan kablo alıyoruz 3 fazımızı. Bunu ise bina içerisindeki dağıtım sigortaların girişine bağlıyoruz. Niye burasını kullanıyoruz derseniz bizim çünkü 1.02'de 1'deyken buraya uyguladığınız şebeke gerilimini biz buradan bina içine veriyoruz. İkinci kademeyi aldığımızda ise buraya uygulanan jeneratörden gelen kablomuzu ise buradan biz yine bina içine gönderiyoruz. Hiçbir şekilde şebeke ve jeneratör hiçbir şekilde çakışma olmuyor. Eğer bir fazla kullanacaksanız ortaya boş bırakın ya da fark etmez. Bir tanesini boş bırakın. Böyle 3 fazlı sistem 3 kademeli Paco şalteri kullanacaksınız. Buraya fazı girin. Mesela şebekeden gelen fazı buraya girdiniz. Nötrü girdiniz. Şebekeden fazı, şebekenin fazı, şebekenin nötrü. Jeneratörün fazı, jeneratörün nötrü giriş yaptınız. Buradan ise binanın çıkışına bu fazdı. Bu fazı sigortalara götürüyorsunuz. Yani dairenin içerisinde bulunan sigortalara götürüyorsunuz. Buraya da biz nötr uygulaması yapmıştık. Buradan çıkarak da dağıtım sigortalarına bulunan nötr barasına, klemensine bağlantı yapıyorsunuz. Burası boş kalıyor. Çünkü faz ve nötr sistemlerinde 3 tane olmuyor. 2 kademeli bulabiliyorsanız fazı ve nötrü bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.